Arkadaşlar merhaba. Bugün Udu şöyle elime aldım. Bir baktım piyasadan bir şarkı elime dolanmış, dilime dolanmış. Çok da basit motifleri olduğu için sizlerin de çalabileceğinizi düşündüğümden bir ders videosuna dönüştürmek istedim bunu. Yine gözümüz yükseklerde diye bir şarkı var ya. Sakiler herhalde grubun adı. Çok şarkıyı ezbere bilmiyorum ama çok basit melodileri olması münasebetiyle çok rahat çalınabileceğini fark ettim. Siz de mutlaka fark etmişsinizdir, denemişsinizdir de hatta. Çok rahat bir şekilde çalabileceğinizden eminim. Şimdi ona başlayalım bakalım çalışmaya. Kabaca 3 müzik cümlesinden oluşuyor diyebiliriz. Bunların hepsini önce tek tek çalmak istiyorum size. Bu 3 basit müzik cümlesinin en akılda kalan kısmıyla yani nakaratla başlayalım isterseniz. Alttan ikinci teldeyim. Üçüncü koluna koydum parmağımı. Hangi parmağım? Üçüncü parmağım tabi. 3, 2, 0, 3, 1 diye devam edecek. Bu da dikkat ederseniz Kürdi makam dizisine denk gelen sesler bunlar. Şarkıyı Kürdi makamında, muhayyer Kürdi makamında, Acem Kürdi makamında, Kürtçe asker makamında falan bestelenmiş diye sınıflandırmak doğru değil. Ama Kürdi makam dizisinin seslerini kullandığı bir gerçek. Malum geleneksel müziğimizde o sesin kullanılması o makam olmasını sağlamıyor. O seslerin nasıl kullanıldığı o makam olmasını sağlıyor. Bu biraz detaylı. Buna çok fazla girmeyelim şimdi. Yine gözümüz kısmını bir çalalım bakalım. Bu üçüncü basit cümle diye tabir edeceğiz bunu biraz sonra. Es var bir tane başta. Bir daha es. Ve tekrar başlıyor aynı şeyi yapıyor. Çaldım. Bu aynı zamanda giriş namesinin de akabinde, giriş sözlerinin de hemen akabinde çalınan ikinci cümle diye tabir edeceğimiz yer. Şimdi en baştan gelelim bakalım. Burada zamanla ilgili de bir fark var bakın. Hep aynı perdeleri kullanıyor ama kullandığı hecelere, sözlere göre uzun ve kısa zaman olarak değişkenlikler gösteren bir motif çizmiş buraya bestekar. Yani ne demek istedim? Biraz önce şunu yapmıştım mesela. Yani hepsine dan 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 diye eşit vurmuştum. Fakat burada sanki böyle bir esniyor, sanki böyle bir zıplıyor gibi sesler bakın arka arkaya. Aynısını tekrarlamış. Bu sefer de buradan başlayacak aynısını. Bekliyor bayağı. Ve bir daha. Nakarattan sonra aynı melodiyi çalacağız ama bu kadar beklemeyeceğiz. Elimi de böyle yapıyorum ki sayabilirsiniz diye. Ve şimdi nakarat geliyor. Güm. Güm dediğim yerde bir es vardı ya. Bu da esti. Çok kabaca çalıyorum ben şimdi şarkıyı. İşte biraz önceki yerin tekrarı. Sonra ne diyor? Bir alttaki sesten, yani bir sonraki sesten başladı. Şimdi notalarını bir kere de okuyalım. Daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum bu şekilde. Nakaratla başlıyorum yine. Fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, es. Fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa. Fa, mi, re, do, si, la, si, do, re. Burası nakarat kısmıydı. Birbirini tekrar eden cümle ise hemen nakaratın sonrasında ve giriş melodisinin sonrasında olan şu melodi. Do, do, si, la, si. Do, do, si, la, la. Sonra re ile başlıyor. Re, re, do, si, si. Do, do, si, la, la. Giriş melodisinden hemen sonra da bunu kullanıyor diyorum ya. Orada tek fark şu. Do, do, si, la, si deyip bekleyecek orada. Bayağı uzun bekliyor. 3, 4, do,
çalışacağım. Şimdi şarkının en başına geldik. Burada da yine tartımlar dikkat edin farklı. Mızraplara da dikkat edin. Üst üst, üst alt. Bir şey olmaz. Bir daha çalıyorum. Madem yanlış çaldım. Üst üst, üst alt üst. Ve sonra ne yapacak? Do, do, si, la, si. Uzun süre olan kısım burası. Aynı nakarattan sonraki gibi. Ama sadece bu uzunluklar var farklı olarak. 2, 3, 4, re, re, do, si, si. Bu böyle de olabilir, do ile de başlıyor olabilir, bilemiyorum demiştim. Yine gözümüz yükseklerde, evet, burada bir name var. Herkesin çok hoşuna gittiğinden eminim. Onun nasıl yapılabileceği ile ilgili küçük bir tüyo vereyim size. Şöyle yapabilirsiniz. Yani bu aşağıdaki teli de kullanabilirsiniz ama o çok lezzetli bir tını vermez. O yüzden pozisyon dediğimiz, yani bu normalde birinci pozisyon, yani birinci kolundaysan birinci pozisyon, birinci parmağın. Birinci parmağın ikinci koluna geldiyse ikinci pozisyondasın demektir. İkinci pozisyona gelelim. Mi, sol, fa, sol diye bir name var orada. La, re, la, re, re. Fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Fa, mi, re yapıyoruz ya normalde. Fa, mi, re. Bunu bir ve ikinci parmağımı kullanarak yapıyorum. Fa, mi, re. Ama ne yapıyorum? Bir de çarpma yapıyorum bakın. Fa dedikten sonra sole basıyorum ama mızrap yok. Yine üstten vuruyorum hep. Ha, şöyle de yapabilirsin. Ama bu şarkıdaki o lezzeti vermeyebilir. Böyle de kayabilirsiniz. Bakın. Fa, mi, re, do, re, la, re, do, re. Yani mi'den bunu da yapabiliriz. Ya da direkt ikinci parmağımızla başlayıp, yani burayı daha doğrusu temel alıp her yerine koydum ki birkaç defa daha görmüş olun. Bu kadar beklemiyordun nakaratta. Pardon. Böyle küçük küçük süslemelerle de bunu renklendirebilirsiniz. Zaman zaman Instagram adresim Serkan Güven Yalova'da canlı yayınlar yapıyorum. Bazen ut çalıyorum, bazen kanun. Bu tip parçaları da özellikle çalmaya çalışıyorum. Çok böyle popüler olan. Arzu ederseniz onları da zaman zaman takip edebilirsiniz. Belki istifade edebileceğiniz bir şeyler görebilirsiniz. İkincisi, kanalda yayınlayacak olduğumu düşündüğüm bu şarkıyı çektiğim bir video olacak. Orada da işte biraz daha böyle baslarla, akorlarla falan süsleyerek çalmaya çalışacağım. Şimdi bunun videonun süresi uzamasın diye özellikle kısa kesiyorum. Sadece bu kadarını çalabilsek en azından kabasını bitirmiş oluruz. Ondan sonra gönlünüze göre ve becerinize göre tabii ki süslemiş olursunuz. Son kez şarkıyı baştan sona çalıyorum kabaca ve videomuzu bitiriyoruz. Size de keyifli çalışmalar diliyorum. Notayı da söyleyelim. Fa, fa, mi, re, mi, do, do, si, la. Aynısını, yani bunun hangi melodinin aynısı olduğunu biliyorsunuz artık. Sanırım buraya kadar olan kısmı bir kere daha çalıyorum. Ama ben nakarata geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Küçücük aksamalar olur, öyle bir şey olmaz. Konuşamadım. Sussan o zaman. Bu bir örnek olsun.
Hoşçakalın.